Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını paylaşacağız. Yelek modelime şöyle bir göz atalım. Örnek kısmına bakın, böyle çıtı pıtı, çok tatlı, çok şık bir model oldu. Yaka kısmında böyle bir yaka çalışması yaptım. Yine bedendeki örneği uyguladım yaka kısmına. Kollarda da yine aynı şekilde bedendeki örneğimizi yine kol kısımlarına uyguladım. 5 tane de düğme diktim ön kısmına. Şöyle arkadan yeleğimin arka kısmında görelim isterseniz. Bakın şu şekilde çok tatlı, güzel bir model oldu. Aynı model yine arka kısmında da mevcut arkadaşlar. Şimdi ön kısmına çeviriyorum. Evet. Modelimizin ölçülerini vereyim sizlere. Şöyle beden ölçüsünü vereceğim. Şu kısmın beden ölçüsünü vereceğim. 27 santimlik bir beden ölçümüz var. 12-18 aylık çocuklar için uygun bir modeldir. Eğer çocuk birazcık daha hani böyle zayıfsa 2 yaşına kadar da giyebilir. Şu boy olarak da yine ölçüsünü vereyim size. Boy olarak da ölçüsü 32 santim arkadaşlar. Gayet uygundur. Kullanmış olduğum malzememden bahsedeyim. Bakın, Kartopu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre anti-peeling özelliğe sahiptir. Kodunu isteyen arkadaşlarım için de K1763 kodu var. Toplamda bu şekilde 1,5 yumak ip kullandım ben bu ölçüler için. Kullanmış olduğum ipimde, tığımda 5 numara 3 milimlikte bir tığ kullandım. Şimdi ben yeleğim içinde bakın takım olarak böyle bir etek çalışması da yaptım. Yine bu eteğin videosunu yayınladığımda bu açıklama kısmında, yeleğimin açıklama kısmında linkini ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Gayet şık, çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Şöyle bakın. Yine bu eteğimin modeli de yine 12-18 aylık, hatta 2 yaşına kadar rahatlıkla giyebilir çocuklar. Aynı ölçülerde yaptım ki takım olarak sizler de yapıp hediye edebilirsiniz, giydirebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi isterseniz yeleğimizin yapımına geçelim. Kanalıma abone olmayı ve gelecek yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, modelimizin yapımına geçiyoruz. Toplamda 72 tane zincir çektim. 72 zincirimin üzerine 2 tane de fazladan zincir çekerek ekliyorum. Üzerine yerleştireceğim trabzanlar yetmezse diye ipimi doladım. 1 2 3, şöyle dördüncüye trabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum. Ön için toplamda 11 tane trabzanım olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 tane ön için olacaktı arkadaşlar. Ben daldım gidiyorum. 2 4 6 8 10 ve 11. Evet, 11 tane ön için trabzanımızı yaptık. Şimdi şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine trabzan yapıyorum. 11 trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve yanındakine trabzan yaptım. Bu bizim ön kısmımızdı. Kol kısmımız için de 14 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 trabzanımı yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Burada da yine bir kol ayrım yapmış olduk.
Şimdi bunu da sayarak arka için 22 tane trabzan yapıyorum. Evet, 22 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir, yanındakine trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak kol için 14 tane trabzanımızı yapalım. On, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane de trabzanımızı yaptık. Yine 2 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak ön içinde 11 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, 2, 3, başta 11 tane yapmıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi burada fazladan zincirimiz kaldı. Bunu ne yapacağız? Hemen şöyle şu kısmı şöyle şuradan söküyorum. Gördüğünüz gibi zincirimizi söktük. Bu kadar yeri sökmektense oradaki zinciri sökmek daha basit arkadaşlar. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Her birine birer kere trabzan yaparak yuvaya kadar geleceğim. Evet. Yuvaya kadar geldim. Yuvamın içerisine 1, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar 1, 2 trabzan yaptım. Devam ediyorum. Şimdi altta bakın bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzandı. Burada da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yaptık. Şimdi devam ediyorum. Her bir trabzana bir kere trabzan yapıyorum. Evet, şimdi buradaki yuvaya kadar geldim. Şimdi burada da yine yuvamın içerisine 1, 2 trabzan, 2 zincir ve tekrar yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Her birine yine birer kere trabzan olmak üzere yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şöyle dibine trabzanımızı yapıyorum.
Yine her birine birer kere trabzan olacak şekilde örüyorum. Yuvaya kadar ilerleyeceğim bu şekilde. Evet. Şimdi yuvama bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Tekrar yuvaya bir tane trabzan yaptım ve diğer trabzanlarımızın üzerine batarak gidiyorum. Şimdi şöyle göstereyim, bakın. Bir sırada bir trabzan, üzerindekinde 2 trabzan ve burada da yine bir trabzan olarak 3. sıramı devam edeceğim. Evet, yuvaya geldim. Yuvama bir trabzan, 1 2 zincir, tekrar yine bir tane trabzan yapıyorum ve yine devam ediyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Robamın genişliğini ne kadar istiyorsam, yani beden genişliğimi ne kadar istiyorsam o sırada öreceğim. Şimdi bakın, tekrarlıyorum. Birinci sıra bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. İkinci sıra 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Üçüncü sıra bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Bir üst sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir üst sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Hep bu şekilde ilerleyecek. Beden ölçüm, yani şu arkadaki iki artırma yeri arasındaki ölçüm, istediğim ölçüye geldiğinde burada olacağım, sizler de örün, ben de öreyim. Kaç sıra örmüşüm, kaç santim örmüşüm sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O kısma kadar geldiğimizde görüşelim. Arkadaşlar, ben robamı bitirdim. Şimdi şöyle önce kaç sıra yaptığımı söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra yaptım. Benim 10 sıram, yüksekliğim şöyle göstereyim, 10 santim. Şöyle açıyorum. Şu beden 2 göstereyim. 2 artırma yeri arası, yani arkadaki beden kısım arası. Evet, 24,5 santim. Kolları birleştirirken de zincir çekerek birleştireceğim. Birazcık daha o şekilde büyüyecek. Benim için ideal ölçüdür. Şimdi isterseniz kolları birleştirmeye geçelim. Evet. Bir zincirimizi çektik. Şöyle hemen dibine trabzanımızı yapıyorum. İlk artırma yerine kadar örerek geleceğim. Evet. Her bir trabzana bir trabzan yaparak, yani tek atarak artırma yerimize kadar geliyorum. Evet. Artırma yerimdeyim. Bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Şöyle bir 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Diğer yuvaya geliyorum. Buraya da birleştiriyorum trabzanla. Ben 4 çektim. Siz daha fazla çekebilirsiniz, daha az çekebilirsiniz, hiç çekmeyebilirsiniz. Evet, şimdi bakın, yuva içerisinde değil, hemen yanındakinden itibaren devam ediyorum. Şimdi diğer yuvaya kadar gelelim.
Orada da yine 4 zincir burada çekmiş olduğum için orada da yine 4 tane zincir çekeceğim. Sonrasında sıramızı tamamlayacağız. Diğer yuvaya geldim. Bir tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve diğer tarafa geldim. Bu kısımla birleştiriyorum hemen yuvamın içerisiyle. Ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Tekrar bir üst sırayla devam ediyorum. Yine sadece trabzan olarak örneğimizi kurmadık daha. Şu kol altında zincirlerimin her birine, her bir tanesine 4 tane zincirim vardı. Her birine bir kere trabzan yapıyorum batarak. 1, 2, 2, 3, 4. Şimdi devam ediyorum. Diğer taraftaki kol altını da yine aynı şekilde zincirimiz üzerine 4 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp bir üst sırada örnekli kısma geçebileceğiz arkadaşlar. Evet. Bu kısmını da bitirdik. Şimdi sıra geldi örnekli kısmımıza. Şöyle görüntüsünü bir görmenizi istediğim için bu şekilde koydum. Evet, şimdi geçelim. Örnekli kısmımızın yapımına geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 1, 2, 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere bir trabzan. Aynı yere 3 tane trabzan, bir zincir ve yine aynı yere bir trabzan yaptık. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncü ilmeğime 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncü ilmeğime 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir, aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 1, 2, 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan bıraktım. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 1, 2, 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Bir, iki, üç tane atladım. Dördüncü. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi geldik sıranın sonuna. Burada bakın 1, 2, 3 tane atlarsam sonunda 1-2 tane atlamam gerekecek. O yüzden burada 2 tane atlıyorum ve dengeyi sağlamak istiyorum.
Sizin de böyle eşit gelmezse, hani üçer tane eşit gelmezse bu şekilde yapabilirsiniz. Hani bir tanesini 2 atlayabilirsiniz. Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Sondaki şu trabzanımı yapıyorum. Şimdi şuradaki örneğe bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kol altına kadar 6 tane örneğim var. Geçiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine kol altına kadar 6 tane örneğim var. Burada dikkat etmeniz gereken bu. Hani atlama yaparken eşit mi değil mi? Eğer böyle hani denk gelmedi, 2 tane artırayım yapayım dediğinizde sayın. Eğer iki taraf eşit değilse, birisi daha fazlaysa arkadaşlar, bu sefer 2, 3 değil 4 atlarsınız. O şekilde yapın. Yani onu ayarlamanız gerekiyor. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımı yapıyorum. Bu başlangıçlarda birer tane trabzanım olacak. İpime doluyorum. Bakın şurada bir zincir çektiğim yer var. Şurası. Bu zincirimin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan. İpime doluyorum. Bir zincir çekmiş olduğum yer. 1, 2, 3 trabzan yaptım. Bir zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. İpime doluyorum. Yine şuradaki bir zincir çektiğim yer. 1, 2, 3, bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yaptım. Örneğimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Başta ve sonda birer tane trabzanım kalacak arkadaşlar. Bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şu tek trabzanımı trabzan olarak alıyorum. Döndürdüm. Bir zincir, dibine trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, yine şuradaki bir zincirimin olduğu yere 3 tane trabzan. Bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doladım. Yandaki bu dolgulunun yerine geçtim. 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Bir zincir ve aynı yere yine trabzan. Bir kere daha gösteriyorum. Bakın şuraya 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 trabzan yapıyorum, pardon. Bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Şimdi şöyle bir modelimize bir bakalım nasıl ilerliyor diye. Evet arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Gayet güzel, şık, güzel bir model oldu. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle devam edelim. Sonrasında kaç santim örmüşüm, kaç sıra örmüşüm sizlerle paylaşacağım. Yeleğimin bedenini ben bitirdim. Şimdi sizlerle birlikte şöyle bir ölçeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Şu örnekli kısmın önce ölçüsünü vereyim size. Şuradaki ilk trabzanlı sıradan itibaren, kol altındaki ilk trabzanlı sıradan itibaren tam 20 santim. Yanlamasına olarak da vereyim. 27 santimde yan beden kısmı. Komple yakadan itibaren
Aşağıya kadar da 31 santim arkadaşlar. Kaç sıra örmüşüm? Bunu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra ördüm. Şimdi bu kenarına döneceğiz. Öncelikle bakın şu düz taraftayım. Yani şöyle yakamız tuttuğumuzda sol taraftayım. Buradan yukarıya öncelikle gideceğim. Evet, öncelikle şöyle dibine bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra şu boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane sık iğne. Bir tane de şuraya. Yani şuranın üzerine 2 tane yaptım. Boşluğa yine 2 tane sık iğne. Evet. Şimdi burada yine şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Yine boşluğa 2 tane. Bir tane. Şuraya bir tane. Ve boşluk 2 tane. Şu dolguluğun üzerine bakın bir tane buraya yapıyorum. Bir tane de şu sonuna yapıyorum. Sonrasında da boşluğa 2 tane yapıyoruz. Şimdi örnekli kısım hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, burada bir tane daha yapmam gerek. Evet. Evet, trabzanlı kısma geldik. Bir tane boşluk, bir tane tepe. Bir tane boşluk, bir tane tepeye. Bir buraya, bir şuraya, bir tane de boşluğa. Bakın bir buraya, bir şuraya, bir tane de boşluğa. Evet. İlk sıramızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geriye döneceğim. Ama öncelikle burada ilik yeri ayıracağım. 3 sıra kadar öreceğim arkadaşlar. Yani eğer hani böyle tek 3 düğmeli isterseniz bu şekilde sadece sık iğne dönerek de bırakabilirsiniz. Veya hiçbir şey dönmeden de bırakabilirsiniz. Şuraya 3 tane düğme eklersiniz o şekilde. Ben baştan aşağıya düğmeli olarak çalışmak istiyorum bunu. O yüzden burada düğme ilik yeri ayıracağım. Şimdi şöyle ilik yerlerimizi ben ayırdım arkadaşlar. Öncelikle şöyle başa bir tane taktım. Hemen en başın ikinci trabzan sırasına bir tane taktım. Daha sonrasında aralarda bir tane de sona taktım ve aralarda benim toplamda şu sık iğne sıralarım, yani sık iğne sayılarım 10 tane burada 10 10 10 olarak eşit olarak böldüm arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 11.'ye taktım. Hepsinin arasında bu şekilde. Siz de o şekilde eşit aralıklarla işaretleyebilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir. Şimdi dibine sık iğne, yanındakine yine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir. Bir zincir. Düğmenizin boyutuna göre bu zincir sayısını yapabilirsiniz. Şu işaretlediğimi atlıyorum. İkinciye sık iğne ile bağlıyorum. Aşağıya doğru iniyoruz.
Evet, şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bakın işaretim burada. Bunu atladım. Şöyle ikinciye sık iğne yaptım. Yine devam ediyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bunu atladım. İkinciye. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar inelim. Evet, döndüm. Yine sık iğne ile birlikte şu bir zincir çekmiş olduğumuz yerlerin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın buradaki boşluğa. Devam ediyorum. Bakın yine boşluktayım. Bir tane sık iğne yaptım oraya. Devam ediyorum yine. Boşluğa yine bir tane sık iğne. Başa kadar geldim. Şimdi döneceğim. Yaka kısmında yine sık iğne ile devam edeceğim. Bunun için dönüş için aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın şu trabzanların şu üstlerde kalan kısımlarına. Şuralara. Buralara sık iğne yaparak karşıya kadar gideceğim. Şu ipi de yürüttüm orada. Arkaya atayım. Evet. Her bir ilmeğimden bir tane sık iğne olacak şekilde alarak yakayı sık iğne olarak ilerliyorum. Diğer kenara kadar bu şekilde gelelim. Diğer tarafa da yine sık iğne olarak ineceğim. Orada ilik yeri ayırmayacağız o tarafta. Sadece sık iğne olarak diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Şimdi isterseniz şu yakayı örelim ve diğer tarafa geçelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda evet, sık iğnemi yapıyorum. Dönüş için tekrar aynı yere bir sık iğne daha yaptım ve dönüyorum. Şimdi bir tane şöyle batıyorum. Bir tane boşluğa batıyorum. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Yapmış olduğunuz sık iğneler diğer taraftan fazla olmasın, toplar. Aralarda bir eşitsizlik olur. Diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynını bu tarafta da yapmaya gayret edelim. Şimdi bu şekilde toplamda 3 sıra öreceğim arkadaşlar. İlik ayırmıyoruz. Toplamda 3 sıra örüp ipimi keseceğim. Sonrasında yaka kısmıyla devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın kenar kısmını bitirdim. Şöyle bir bakalım.
Bu şekilde düğmelerimizi de dikince bu kısım tamam. Şimdi yaka kısmını yapalım. Şöyle döndürüyorum. Şuradan bakın yaka kısmını döndürdüm. Şu taraftan takacağım. Şu önde yapmış olduğumuz 3 sıra sık iğneyi atlıyoruz. Şuradan bakın 1 2 3 sıraya atladım. Şuradan ipimi takacağım. Gözüküyor mu arkadaşlar? Şu 3 sıra 1 2 3.'ye atlıyorum. Şu 4.'den ipimi takacağım. Ama bakın şöyle ilmek olarak değil, şöyle arka kanadından alarak takacağım ipimi. Şöyle bir tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen dibine bir tane trabzanımı yaptım. Ve sıradakiyle devam edeceğim. Bakın yine şu arka kanadından alarak burayı hep bu şekilde arka kanatlardan alarak devam ettireceğim. İlk sıramız trabzan olacak. Arka kanadından aldığımız için bakın bu şekilde de aşağıya yatmış oluyor. Yaka şeklini almış olacak. Şimdi burada şu artırma yerine geldim. Bakın şu artırma yerinin hemen üzerindeki sık iğnemin üzerine 2 tane trabzan yapacağım. Burada bir artırma yapmış olacağım. Bu yakanın daha rahat katlanabilmesi için. Şimdi devam ediyorum. Bütün artırma yerlerinde aynı işlemi yapacağız. Hepsine ikişer kere batacağız. Artırma yerlerinde sadece. Evet, isterseniz şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Sonrasında örnek kurulumuyla devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada da yine bakın önde yapmış olduğum sık iğne sırasını yapmadım. Döndürüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. Daha sonrasında 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye 3 trabzan. Yani bedendeki örneğimizi uyguluyoruz. Burada da bir zincir, aynı yere 3 tane, bir tane trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane atladım. Kenar olduğu için yaptım bunu. İpimi doluyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 3 bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye bir trabzan, 3 tane trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan yaptım. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye yine 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle de görün. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Yine sıra sonunda 2 tane atladım ve üçüncüye yaptım. Eğer denk gelmezse arkadaşlar şuralarda bir yerde 3-4 tane atlayarak bu dengeyi kurabilirsiniz. Şurada çok açıklık olmasını istemediğim için bu şekilde yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Kenarlarda bir trabzanımız olacak. Şimdi bakın şu boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum.
Yani bedendeki örneğimizi yakaya uyguluyoruz. Bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan. Şimdi birkaç sıra böyle uygulayacağım. Sizler de yapın, ben de yapayım. Kaç sıra yaptığımı ve kaç santim olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında da kollara geçeceğiz. Yakamı bitirdim. Şimdi şöyle trabzan sırasını saymıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra yaka kısmını ördüm. Siz daha geniş örmek isterseniz eğer daha geniş de örebilirsiniz. Benim için bu yeterli. Şimdi kollara geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kol altında ilmekten ipimi takacağım. Şimdi bir zincir çektim. 2 zincir çektim. Şimdi 1 2 tane atlıyorum. Şuraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir, aynı yere tekrar 3 tane bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. Şuraya buraya 3 tane trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye 3 trabzan. Bir zincir, aynı yere tekrar 3 trabzan. Bedende yapmış olduğumuz işlemi kola da uyguluyoruz. 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere trabzan. Bir zincir, aynı yere trabzan. Evet, isterseniz sıra sonuna kadar böyle gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda şöyle bakın, şuraya da bir tane yaptım. Sonrasında şurayla birleştiriyorum. Evet. Döndürüyorum. Bir zincir, hemen yine boşluğa trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzan, bir zincir ve 3 trabzan. Kollarımıza da desenimizi uygulamış oluyoruz arkadaşlar. Ve dönerek yapıyoruz. Sırayla devam etmiyoruz. Çünkü zaten desenimizin özelliği böyle döne döne gitmesi. Evet, 2 sıra örneğimize gittik. Şimdi birleştirirken de bakın şurada sık iğne ile birleştirdim. Şöyle göstereyim size. Şurada bir tane sık iğne çekmiştim. Onunla birlikte birleştiriyorum. İpimi kestim. Evet. Yeleğimizin diğer kolunda tamamlayalım. Düğmelerimizi dikelim ve sonlandıralım. Arkadaşlar ben diğer kolunda tamamladım ve yeleğimi böylelikle sonlandırmış oldum. Gayet şık, güzel bir model oldu. Bakın, yaka kısmı ayrı bir hava kattı. Kollardaki de modeli ve bedendeki modeliyle çok güzel bir uyum sağladı.
Ben çok keyif alarak ördüm. Son bitmiş halini de çok beğendim. Umarım sizler de keyif alarak ve kolaylıkla örersiniz. Evet, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Tanıtımda göstermiş olduğum eteğin etek modelinin linki için hemen açıklama kısmına ekleyeceğim. Yayınlandığı zaman onu da kaydettiğimde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bulup yine eteğini yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkesin ellerine sağlık. Kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.